Şimdi arkadaşlar gelin bu seride beraber şöyle bir yolculuğa çıkalım. Biz bu seride ne yapacağız? Kendi bilgisayarımızda sıfırdan çalışan bir yapay zeka ajanını kuracağız. Ama şunu en başta söylemem gerekiyor. Burada amacımız kod ezberlemek olmayacak. Onu bir kenara bırakalım. Biz bu seri boyunca aslında hep şuna bakmış olacağız. Arka taraftaki mantık ne? Yani neyi neden yapıyoruz? Her şeyi neden sonuç ilkesine göre oturtmaya çalışacağız. Şimdi gelin ilk etapta şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Bir yazılımı ajan yapan şey özünde nedir? Şimdi bunu düşündüğümüz vakit muhtemelen arka planda zihnimizde şöyle cevaplar gelebilir. İşte o modelin güçlü bir model olması, akıllı cevaplar vermesi, müthiş donanıma sahip olması falan falan. Ama ben bunu biraz eksik görüyorum. Hatta biraz da yanıltıcı aslında ifade ettiğim şey. Bunu zihninizde biraz daha şöyle somut hale getirmeye çalışacağım ki cevabı daha net bir şekilde verebilelim. Şimdi zihninizde bir mutfak hayal edin. Şöyle güzel, kalabalık bir mutfak olsun. İçinde çalışanlar var. Ama buradaki çalışanlar yani aşçılar sadece tek bir şey biliyor olsun. Örneğin biri var sadece çorbayı yapabiliyor. Diğeri var tatlıyı yapabiliyor. Öbürü var salatadan sorumlu olmuş oluyor. Yani tek tek baktığımız zaman aşçı aslında tek bir sorumluluğa sahip olduğunu düşünebiliriz. Şimdi bu mutfağın bir de çalıştıranı olacak değil mi? Yani bir şef olması gerekiyor. Ve şefin işi aslında yemek yapmak değil. Şef tencerenin başına gidip de bir çorbayı karıştırmayacak. Şef sadece şuna karar verdiğini düşünelim. Sipariş geliyor. Bunu hangi aşçı yapabilecekse siparişi o aşçıya yönlendiriyor. Bu şekilde düşünelim. İşte bizim agent dediğimiz şey de aslında tam olarak burada devreye giriyor. Aslında az önce anlatmış olduğum örnekte aşçı ne? Senin yazmış olduğun bir metot yani bir fonksiyon özü itibariyle. Tek bir işi biliyor, ardındaki bağlamı bilmiyor. Şef ne? İşte o modelin kendisi olmuş oluyor. Yani kendisi işi doğrudan yapmıyor ama hangi fonksiyon ne zaman çağrılacak ona karar vermiş oluyor. Peki zeka nerede devreye giriyor? Yani aşçının içinde mi? Değil. Şefin içinde mi? O da değil. Aslında zeka ikisinin arasında devreye giriyor. O iş bölümünün içinde. Şimdi buraya kadar zihninizde muhtemelen mantık oturmuştur diye düşünüyorum. Şimdi tabii biz bu örnekleri yerel bir ortamda gerçekleştireceğiz. Ve zihninizde de şu soru yer alabilir diye düşünüyorum. Hocam neden kendi bilgisayarımızda bu işi gerçekleştiriyoruz? Cloud yani buluttaki o devasa modelleri kullansak daha efektif olmaz mı? Daha yetenekli olmaz mı? Bunun cevabını da yine isterseniz az önceki mutfak örneğinden vereyim size. Şimdi buluttaki o dev modeli kullanmak aslında hazır yemek gibi düşünebiliriz. Yani telefonunuzdaki uygulamayı açıyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz, kapınız çalıyor, paketiniz geliyor ve karşınızda mis gibi bir yemek. Buraya kadar her şey okey. Ama arka tarafta şunu düşündüğümüz zaman sen o mutfağı gördün mü? Yemeğin nasıl piştiğini biliyor musun? Hangi aşçı yapmış? Tuzu ne zaman atmış? Bunların hiçbirinden haberin olmayacak. Yani karnın doyuyor mu? Doyuyor. Ama aşçı sen olmuş olmuyorsun. Bizim buradaki nihai amacımız sadece karnımızın doyması değil, yemeğin kendisinin de bizim yapmamızı sağlamak olmuş olacak. Şimdi gelelim işin aslında somut kısmına. Yani bu mutfağı beraber nasıl kuracağız? Şimdi ilk işimiz ollama diye bir şey var. Onu kuracağız. Ollamayı şöyle düşünebiliriz. Bizim yerel mutfağımız aslında ollamanın kendisi olmuş olacak. Modelleri yani aşçıları kendi bilgisayarımızda çalıştırmamıza olanak sağlayan bir ortam gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden internete, buluta yani cloud'a ihtiyacımız olmayacak. Her şey burada bizim makinemizde çalışmış olacak. Diyelim ki mutfağı kurduk. Peki sırada ne lazım? Tabii ki bir aşçıya ihtiyacımız var değil mi? İşte o aşçı da bizim modelimiz olmuş olacak. Ben bu seride Gemma 4'ü seçtim. Gemma aslında Google'ın çıkarmış olduğu ve boyutu küçük ama işini iyi yapan bir model ve Türkçe dil desteği de halihazırda mevcut. Çok muazzam seviyelerde olmasa da bizim işlerimizi gayet yerine getirebilecek düzeyde. Yani bunu aşçı işe almışız gibi düşünebilirsiniz.
Ama burada dikkat edelim. Aşçıyı işe aldık diye hemen mutfağın başına geçirmeyeceğiz. Önce mülakat yapmamız gerekecek. Yani bu aşçı tek başına çalışabiliyor mu bir ona bakmamız lazım. Yani Gemma'yı daha ortada hiç Microsoft Agent Framework falan yokken tek başına çalıştırıp hadi bize bir merhaba de bakalım diyeceğiz. Cevap verebiliyor mu ona bakacağız. Veriyorsa işlem tamam ve yolumuza devam edeceğiz. Peki bunu neden bu şekilde gerçekleştireceğiz? Çünkü ileride bir sıkıntı çıkarsa acaba bu aşçıdan kaynaklı mı yoksa mutfağın düzeninden mi doğrudan aradaki farkı anlayabilelim diye. Yani kafamız karışmasın diye. Önce parçanın tek başına çalıştığından emin olmalıyız ki ilerleyen etaplarda bir sıkıntı çıkarsa sıkıntının nereden kaynaklı olduğunu doğrudan teşhis edebilirim. Aşçımızın çalıştığından emin olduk diyelim. Artık .NET tarafına geçeceğiz. Burada da önce şunu halletmemiz gerekecek. Bizim programımız bu aşçıya nasıl ulaşacak, değil mi? Yani aşçının adresi ne? Adı ne? Bilgileri nelerdir? Yani Ollama'nın adresini, model bilgisini aktarmamız gerekecek. Burada da option pattern kullanacağız. Tabi bu noktada detayına girmeyeceğim ama şöyle düşünün bunu. Aşçının adını, adres bilgisini bir kağıt üzerine düzgünce yazıp bir kenara koymak gibi düşünebilirsiniz. Yani maksat dağınık olmasın, her yere elle yazmayalım diye. Hatta yeri geldiği zaman da örneğin Michelin yıldızına sahip herhangi bir aşçıyı da almak istersek yine bu kağıt devreye girmiş olacak. Şimdi diyelim ki adresi de tanımladık. Sıra geldi şefi çağırmaya. Yani Microsoft Agent Framework'e. Olama'daki o modelimizi yani o aşçıyı Microsoft Agent Framework ile doğrudan bağlamış olacağız. Ve işte tam bu noktada ilk agent'ımızı da ortaya çıkaracağız. Yani şefimiz mutfağa girmiş olacak. Bunların hepsi üstelik ücretsiz olacak ve her şey kendi bilgisayarımızda, kendi datamız üzerinde gerçekleştireceğiz. İlerleyen bölümlerde bu aşçıya araçlar vereceğiz, hafıza vereceğiz. Sonra tek aşçının yetmediği yere gelip koca bir ekip kurmamız gerekecek. Ama bunların hepsinden öte her şey bugün ilk yemek ile başlaması gerekiyor. Hazırsanız gelin beraber şimdi bu mutfağımızı kuralım. Şimdi bu noktada ollama.com internet adresi üzerinden platformu kendi cihazımıza indirmemiz gerekiyor. Tabii ki birden fazla yöntemle beraber indirmemiz mümkün. Bunlardan ilki şu an ekranda da görmüş olduğunuz gibi küçük bir PowerShell komutuyla beraber dilersek indirebiliyoruz. Ya da isterseniz bir kurulum paketini download ollama seçeneği üzerinden Windows, Linux veya macOS cihazınıza doğrudan indirebilirsiniz. Ben bu noktada ARM'i kullanacağım. Buradaki ARM'in temel mantığı şu aslında PowerShell komutu olduğu için doğrudan bizim için indirip paketin kurulumunu gerçekleştirebiliyor. İlk etapta PowerShell'i açmam lazım. Bu noktada ben öncelikle kurulu olup olmadığını bir kontrol etmek istiyorum. Bu yüzden ollama ardından tire versiyon yazdım. Bu noktada zaten herhangi bir kurulum olmadığı için bize bir hata fırlatıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Hemen şu noktada ARM ile başlayan komutu kopyaladım. Ardından buraya geliyorum. Tabii ilk etapta bir temizleyelim ki daha net anlaşılır olsun. Doğrudan yapıştırdım ve direkt enter'lıyorum. Şimdi bu noktada kurulum tamamlandı. İlk etapta yazmış olduğum komutu tekrar yazacağım. Yani en başa geldiğim zaman ollama versiyon komutunu şöyle tekrar gerçekleştirdiğimizde artık cihazımızda 0.31.2 versiyona sahip ollamamız hazır. Yani bu etapta mutfağımızı kurduk diyebiliriz. Şimdi mutfağı kurduk ancak neye ihtiyacımız vardı? Bizim bir de aşçıya ihtiyacımız var değil mi? Şimdi aşçı dediğimiz nokta burada aslında ollama içerisindeki modeller olarak karşımıza geliyor. Buradan hemen modeller bölümüne geliyorum. Tabii ki cihazınızın donanımına göre burada istemiş olduğunuz herhangi bir modeli indirip alabilirsiniz. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta şu. Burada çok güçlü modeller de var. Daha nispeten küçük ölçekli modeller de bulunuyor. Elbette sizin kullanmış olduğunuz ekran kartı ve bu ekran kartının VRAM kapasitesi bu noktada önem arz ediyor. Çünkü bütün modeller her cihaza doğrudan kullanamayabilirsiniz. Şimdi tabii ki daha rahat ilerleyebilmek adına Google'ın geliştirmiş olduğu Gemma'yı kullanacağım ben. Bu yüzden şöyle Gemma yazıyorum. Gemma 4
versiyonuyla ilerleyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman Gemma 4 zaten burada görmüş olduğunuz üzere hangi uygulamalar içerisinde de doğrudan kullanılabilir olduğunu görebiliyoruz. İşte Cloud Code var, Codex var, OpenClaw var, Hermes var. Codex, OpenCode. Tabii ki biz bunların hiçbirini tercih etmeyeceğiz. Çünkü kendi agent'ımızı kendimiz yazacağımız için şu alt taraftaki modellerden yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu noktada baktığımız zaman her bir model kendi içerisinde farklı sürümlerle beraber ayrıştırıldığını görmekteyiz. Buradaki B zaten billion'ı temsil ediyor. Yani milyar olarak düşünebilirsiniz. Burada Gemma 4B dediği sürüm aslında son sürüm olarak karşımıza geliyor. Her ne kadar böyle uzun uzun bir isim olarak tanımlı olmuş olsa da en nihayetinde Gemma 4 adı altında son sürüm olarak kullanabileceğimizi ifade ediyor. Şimdi boyutuna baktığımız zaman 9.6 GB. Toplam konteksti 128.000 bağlamına tekabül ediyor ve yazı ile birlikte görsel işlemlerde de kullanılabiliyormuş. Yani totalde 128.000 bağlama sahip olmuş olacağız ki kendi cihazımızda ilk etapta başlangıç için gayet ideal diye düşünüyorum. Şimdi bunu biz nasıl kullanmamız lazım? Yine yukarıya doğru çıktığımız zaman bizim için burada bir kod veriyor. Ollama run Gemma 4 şeklinde. Bu komutu buradan olduğu gibi kopyalayacağım. PowerShell içerisine o komutu yapıştırıyorum. Ctrl V. PowerShell şuna bakacak. Eğer ollama içerisinde Gemma 4 halihazırda mevcutsa doğrudan çalıştıracak. Ama bizde herhangi bir model olmadığı için ilk etapta indirecek, ardından çalıştırmış olacak. O yüzden indirmesi biraz sürebilir. Çünkü 9.6 GB'lık bir boyuttan bahsediyorum. Bu yüzden bir bekleyelim bakalım ne oluyor. Süper. Kurulum tamamlandı. Şimdi dikkat ederseniz bizden bir mesaj girmemizi bekliyor. Tabii ben daha anlaşılır olsun diye ilk etapta bu kısımda şöyle bir çıkış yapacağım. /by yazdım. By yazdıktan sonra bizi tekrardan Sistem 32 içerisine gönderiyor. Daha önce yazmış olduğum şuradaki komutları da bir temizlemek istiyorum. CLS ile temizledim. Ardından konsolumuzu biraz daha şöyle genişletelim ki daha net bir şekilde testimizi gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi ilk etapta ollamayı çalıştırmamız gerekiyor. Zaten komut oldukça basit. Ollama boşluk run, ardından hangi model üzerinde çalıştıracaksak modelin ismini girmemiz gerekiyor. Bu noktada Gemma 4 dedim. Ardından enter. Zaten direkt modele bağlanıyor. Bizden bir mesaj yazmamızı bekliyor. Bu noktada şöyle bir mesaj yazdıralım. Mesela Türkiye'nin başkenti neresidir diye sordum. Burada varsayılan da modelin düşünme modu açık. Yani arka tarafta thinking mod aktif olarak geliyor. Şu anda thinking mod açıldı. Ardından cevabını da iletmiş oldu. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır dedi. Şimdi tekrar bir soru soracağım. Balinalar uçabilir mi? Uçabilir mi diyelim. Süper. Burada da hemen tekrar kendini optimize etti ve cevabı düşünüyor. Hayır, balinalar uçamaz. Balinalar deniz memelilerdir. Vücutları tamamen su ortamında hareket etmek için tasarlanmıştır falan falan. Şu anda bizim aşçımız bizim isteklerimize cevap verebiliyor. Tabii yine uygulamadan çıkmak istiyorsak /by yazdım, ardından sonlandırdı ve konsolu da şöyle temizledim. Bir sonraki etapta şunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Biz artık başkasının işletmesi tarafında değil, kendi işletmemiz tarafında bu restoran ve aşçının göreve gelmesini istiyoruz değil mi? Yani kendi işletmemizi kuralım tabiri caizse. O noktada ne devreye girecek? Tabii ki Visual Studio. Yani yolumuza bu noktadan sonra Visual Studio ile devam edeceğiz. Şimdi Visual Studio'ya geçiş yapıyorum.